Sürekli duyduğum bir cümle var. Düşündüğün şeyi yaratırsın. Bunun gerçekliğine ne kadar inanıyorsun? Ben şöyle bir cümleyle başlayayım. Hayatın inandığın hikayenin sana kanıtını göstermeye çalıştığını söyleyebilirim. Gene örneklerle yola çıkalım istersen. Eğer benim inandığım hikayede erkekler aldatır varsa, inandığım hikayede benim hakkımı yiyorlar varsa, inandığım hikayede bizim ailemizde bolluk bereket yoktur varsa, hayat da sana bunu yaşatmak için elinden geleni yapar. Bu nasıl oluyor dersen, hikayen var. O hikaye senin bilincinde, bilinç dışında, inandıklarında her yere sinsice sızmış olduğunu düşün. Ve inandığımız hikayeyi aslında yaşıyoruz. O yüzden de insanlar mesela böyle cümleler vardır bizde. Para parayı çeker derler. Aslında para parayı çekmiyor. İnandığın hikayeyi sen yaratmaya devam ediyorsun. Bana gelmez dediğin sana zaten gelmiyor. Benim eskiden şöyle bir inancım vardı. Ay otoparklarda ne delirirdim. Otoparka doğru yaklaşırken şimdi gene burada yer yoktur. Yani yokturla başlayan cümleyi çok sık kullanırdım. Eğitimler ve kendi kişisel üzerimde çalıştığım dönüşümler olana kadar gerçekten yok kelimesi maalesef benim hayatımda çok sık tekrarladığım bir kelimeydi. Ta ki kendimi tanıdıkça ve fark ettikçe bunun ne kadar sakıncalı ve ne kadar hayatımı oluşturan bir şey olduğunu gördüğümde. Şimdi gidiyorum işte şimdi gene trafik sıkışıktır. Şimdi gene bu otoparkta yer yoktur. Bunun en güzel örneğini hep eğitimlerimde de anlattığım bir hikayem var benim. Dükkana giriyorum. Bunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Vitrinde kırmızı bir kazak gördüm. İçeri giriyorum ve satış elemanına şu soruyu soruyorum. Vitrindeki kazağın mavisi yok değil mi? Yok değil mi diye bir soru olur mu? Zaten yok değil mi'nin cevabı yoksa niye girdim soruyorum o zaman yani. Ama inanın o kadar çok günlük hayattaki konuşmalarımızda, sorularımızda ve kelimelerimizde benim hayatımı yaratan olgular ve kararlar var ki kendinizi incelemeye başladığınız anda kendinize bile inanamayacaksınız. Benim için böyle bir şey vardı. Yok değil mi? Şimdi ben yola çıktım ya kesin trafik sıkışır. Beyaz gömlek giydim ya şimdi kesin ben bunun üstüne bir şey dökerim. Ben zaten sakarım biriyim. Ben gene bunu kırarım. Ben işte otopark yeri ayı bana gelince şimdi park yerinde yer yoktur. Kuyruğa girerim. Benim girdiğim kuyrukta şimdi daha uzun sürer işler. Bunların her biri işte benim inancım ve işte benim inancım bu hayatımdaki yaratımımı oluşturuyor. Yani böyle bir şey var mı dedin? Evet var. Ve de günlük hayattaki minicik şeylerle bile başlıyor bu. Minicik şeylerle. Yani dediğim gibi otoparkta yer var mı yok mu? Benim hayatımın biraz sonra otoparka girdiğimdeki yaratımımı gerçekleştiriyor. Otoparka girip de yer bulamadığım zaman arkasından ne oluyor? Başlıyorum dönmeye, park yeri aramaya. Park yeri aramaya başlayınca ne oluyorum? Canım sıkılmaya başlıyor. Arkasından ne olabilir? Bir randevuma gidiyorumdur. O randevuma geç kalma ihtimalim oluşuyor. O oluştuğu zaman ne oluyor? Endişelenmeye başlıyorum. Endişe oluşunca ne oluyor? Duygularım istediğimin dışına çıkıyor, çalkalanmaya başlıyor. Hatta belki öfkeleniyorum ya da kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü randevuma yetişemedim. Gene bak ben zamanında olamadım gibi bir duyguya geçiyor. Ve ben zaten sözünde duramıyorum. Ben zaten zamanında randevularıma yetişemiyorum'a kadar uzayan kendi içinde minicik minicik üst üste koyduğumda bir başka inanca geliyor ve ondan sonra da ben zaten başaramam, ben zaten yeterli değilim, ben zatenle başlayan başka yerlere doğru büyüyorum. İşte bunların her biri aslında günlük hayattaki yaratım dediğim küçükten başladın, büyüt bunu. İlk başta örnek verdim ya erkeklerle ilgili düşüncem. Niye? Çünkü geçmişte annenle babanın arasındaki evlilik ilişkisi ya da kadın erkek ilişkisinde görüp gözlemlediğin, şahit olduğun, içine doğduğun hikayede aldıkların senin kadın erkek ilişkisi hakkında, senin karşı cinsinle ilgili düşüncelerini ve kararlarını oluşturuyor. Ve bugün bir ilişkiye girmek üzere, bir evliliğe adım atmak istediğinde, biriyle yakınlaşmak istediğinde o görünmeyen taraftaki kararların, inançların, yaratımların zaten senin yaratacağın ilişkiyi oluşturmaya başlıyor. Ve biz sonra diyoruz ki ilk başta ne dedim? Hayat bunun için sana aslında bir nevi inandığını oluşturur ve bunu yaratıp önüne sunar ya. Sonra da hep şunu deriz.
zaten benim başıma bunlar hep geliyor ya da zaten ben böyle olacağını biliyordum. En çok da kullandığımız kelime bu olur. Ben zaten böyle olacağını biliyordum. Biliyordun çünkü sen yarattın. İnsan yarattığı şeyi tabii ki bilir. Bunda bir yanlışlık yok ama onu benim yarattığımı değil de sanki maruz kaldığım, kontrolü bende olmayan kurban psikolojisinde gücümün başkasına verildiğini ve gücümün kendimde olmadığına inandığım bir yerden bu konuşmayı yapıyorum. Halbuki yaratım gücü bendeyse, eğer bir takım şeyleri kontrol edebilme, yani kişisel değerlerimi kontrol edebilme benimse, eylemlerimi kontrol edebilme benim elimdeyse, o zaman %100 değilse bile dış etkenleri saymıyorum. İç etkenlerin bazılarının kontrolü benim elimdeyse nasıl olur da gücü karşıya veririm ve karşıdaki olan bitenlerden dolayı onu suçlu ve onu sorumlu tutarım. Benim yüzümden değil onların yüzünden diye kendimi inandırmaya devam ederim. İşte o yüzden yaratım benim elimde, doğru. Daha evvelki konuşmalarımda da bahsetmiştim. Dış etkenlerin %100 kontrolü tabii ki benim elimde olamaz. Ancak inançlarımı, korkularımı, bilinç dışındaki fark ettiğim katılaşmış yapıları, bunların her birini incelediğimde yaşamımı aslında nasıl da oradan yarattığıma %100 şahit olabilirim ve bunu yapmaya başladığınızda emin olun çok şaşıracaksın. Çok şok olacaksın. Ben nasıl bunlara inandım ve bugüne kadar nasıl bunu yarattım diye sorgulamaya başlamak işin başlangıcı zaten.